Pembe domates üretim serasındayız. Sihirbaz çeşit var burada. Üreticinin yapmış olduğu üretim. Daha önce burada maçlarla ilgili bir çekim yapmıştık. O domatesin şu anki hali. Tabi çeşit iri bir çeşit. Pembe domateslerden olduğu için salkımdaki meyve sayıları belli sayılarda olabiliyor. 3 tane, 4 tane. Fazla olması olunca büyütemiyor. Ya da olgunlaşması, hasat gibi denge durumları var. Bundan dolayı salkımın uç kısmındaki küçüklü olanları alıyorlar. O da yerde bakın. Yerlere atılmış durumda. Şöyle baktığımız zaman meyvelerin iriliğini görebiliyoruz. Şöyle gösterelim. Olgunlaşmış haline de bakalım şöyle. Oldukça güzel. Şu anda piyasada en çok tutan çeşitlerden birisi. Ancak bu çeşidin yaygın bir sorunu da var aslında. Bu çift gövdeli bir domates yetiştirilmiş burada. Gerçi seranın hepsi çift gövdeli yetiştirilmiş durumda. Böyle yapılıyor. Bu çeşidin bariz en sık rastlanan sorunlarından birisi, bakın meyve bu şekilde oluyor. Bundan dolayı ya da bu şekilde oluyor. Buna cat face diyoruz. Kedi yüzü diyoruz. Bundan dolayı sorun var. Bu tür meyveler oralarından patlıyor ya da yırtılıyor diyelim üretici ağzıyla. Daha sonra da oradan suyunu akıtıyor. Bu da yola dayanımını olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı bu tür meyvelerin bir çoğunluğunu üretici aldıklarını burada gördüğümüz gibi etrafa bırakmış durumda. Seranın burada domateslerde bakın bir hastalık ortaya çıkmış. Üreticisiyle konuştuğumuzda bunları danışmana sorarak aldıkları bir bilgiye göre seranın bazı bölgelerinde hastalıklar var. Aldıkları bilgiye göre bu Clavibacter michiganense diye bir bakteri hastalığı var. Oymuş. Kendilerinin söylediklerini aktarıyoruz. Aksi takdirde duyanlar ya da yetkililer duyduklarında işte analizini nerede yaptınız gibi sorular sorabilirler. Gözlem olarak biliyor olsak da üreticinin verdiği bilgiye göre Clavibacter michiganense bulaşmış. Bir kaynaktan mutlaka gelmiş. Şunlar toprağın kırakçilleri. Oradan güzel olacağı bulan gördük geçtik kadar. Ya ben inanıyordum yani şöyle. Çünkü onun işçiliği olsun, şey olsun ama demek ki bir yerde bir hatamız olmuş. Seranın bir kısmındaki işte az önce bahsetmiş olduğumuz hastalıklı yerleri görüyoruz. Üretici bu halde geldiği zaman tabii bunlarla mücadele etmesi oldukça zor oluyor. Bu pembe domateslerin nasıl hasat edildiğini göstereceğiz. Bu çanak yaprağın olduğu yerden hemen bir bel var. Şu görmüş olduğumuz yerden bunu Bak. Evet, oradan hemen bükerek oradan hemen hasadını gerçekleştiriyor. Bugün de fiyatlar oldukça aşağıya düşmüş durumda.
4 lira civarına düştü. Üretici de bir anda şok yaşadı tabii. Şimdi de başka bir pembe domates serasındayız. Bu da başka bir çeşit. Doping. F1 dediğimiz bir çeşit. Bu da başka bir firmanın çeşidi. Bu sera birazcık daha az önceki seraya göre daha bakımlı bir sera. Meyveleri görüyoruz. Biraz erken dikim. Bu duyduğum verdikleri bilgiye göre yine Aralık ayı içerisinde fidesi dikilmiş bir çeşit. Birinci salkımlarında, ikinci salkımlarında yaklaşık 1 kiloya yaklaşan meyveler varmış. Bu şekilde baktığımız zaman oldukça güzel, bakımlı. Şöyle aradan göstermeye çalışalım. Bu şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru. Bu yılki fiyatlardan iyi kazanıldığını biliyoruz. Üretici kendisi de zaten bunu söylüyor. Şu anda 3-4 lira civarında düşmüş durumda. 4 liraya düşmüş olması şu anlama gelmiyor. Bütün domatesleri satabildikleri anlamına gelmiyor. Örneğin bu üreticinin ürünü şu anda deposunun altında kamyonet içerisinde bekliyor. Halden çağıracaklar, alıcı bulacaklar, pazarcıyı bulacaklar ve satacaklar. Çeşitlere baktığımız zaman bu şekilde. Bu çeşidin catface yapma durumu çok az. Ama az önceki seranın başka bir bölümünde de karşılaştık. Bazı fungal hastalıklara duyarlı olduğunu gördük. Yine burada da çift gövdeli yetiştiricilik yapmışlar. Aşırı fide kullanmışlar. Buranın anaç ve çeşit özelliği diğerine göre biraz daha zayıf. İşte üreticinin kendi üretim koşullarına göre, bakım koşullarına göre anaç, çeşit seçimini yapması gerekir. Burada evet bir budama yapılmış. Biraz daha artık budama yaprakları sıra aralarında duruyor. Söylediğimiz bu. Üretici hasat ettiği domatesleri deposunda bekletiyor. Alıcı bulduğu zaman hemen satışa gönderecek. Yaprak alırken mahmuzu bırakmayın diyoruz. Mahmuza bunlar bu şekil. Buradan pas yapıyor ağaçlar. Şunun gibi. Pas dediğimiz Şunun gibi. Botutinera. Evet. Kurşun ikif. Evet onlar. Evet. Sıfırda alması lazım. Burada da var bak. Şurada görüldüğü gibi. Şunlar ileride pas yapıyor. Kışın daha da hızlanarak artıyor. Onun için yaprakları alırken bu da yaprakın sıfırdan alması lazım. Bu çeşidin bir özelliği de şöyle yaprakçıklara baktığımız zaman ve yaprağa baktığımız zaman, büyüklüğüne baktığımız zaman şöyle diğerlerine göre daha küçük yapraklı. Az önceki ilk çekim yaptığımız seraya göre küçük yapraklı. Bu da kış koşullarında sera içerisinde havalanma ve bazı fungal hastalıkların bulaşması açısından küçük yapraklılar daha avantajlı olabiliyor. Şurada da yine budama kısmında hata yapılmış. Şurada da
Hastalık bulaşımı meydana gelmiş. O çok durup. Buradan çatlama yapmış. Burada da meyve var. Nerede o? Az önceki seviyeler gibi. Su dengesizliği, gübreleme gibi değişik faktörler, stres faktörleri bunu yaptırıyor, etkiliyor.